Dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Afrikan tabaklarını desenli olarak çalışacağız. Bunun için farklı bir malzeme kullanıyorum. Evinizde kalan bütün ipleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben %75'i akrilik, %25'i yün olan ip kullanmayı tercih ettim. İstediğiniz renk iplik kullanabilirsiniz. Bunun için makasa ihtiyacımız var. Bu kullandığımız iplerin ucundan geçebilecek şekilde kalınlıkta olan bir iğne olması gerekli. Ve paraşüt ip. 4 milim paraşüt ip kullanıyorum. Bunların 2 milim ve 6 milim olanları da var. Daha kalın bir tabak istiyorsanız 6 milim ya da daha ince olmasını istiyorsanız 2 milim de paraşüt ip kullanabilirsiniz. Paraşüt ip yerine yine aynı şekilde halat ip de tercih edebilirsiniz. Ama en güzeli paraşüt ipli oluyor. Paraşüt ipin kullanımı bu noktada tabak yapımında çok daha rahatlık sağlıyor. Hemen paraşüt ipimi sol elime aldım. Aynı şekilde kullanacağım ipimi de elime aldım. Ve bu şekilde ters çevirerek sıkı bir şekilde sarmaya başlıyorum. Buradaki en önemli nokta sarma işlemimizi sıkı bir şekilde yapıyor olmamız. Alttaki paraşüt ipimizin gözükmemesi lazım. Yuvarlak olana kadar sarma işlemini yaptım. Şimdi artık elimde 2 tane paraşüt ipim var. Bakın. Bu paraşüt ipimi yuvarlak kısmını oluşturduktan sonra sıkı bir şekilde birleştiriyorum. Ve sarma işlemime devam ediyorum. Sarma işlemi bittikten sonra hafifçe eğdiğiniz zaman bu yuvarlak olan kısma gelecek şekilde olduğu zaman birleştirme işlemimize başlayabiliriz. Bunun için 2 türlü birleştirme işlemi yapabiliriz. İlk öncelikle ipimi bakın gördüğünüz yerden çıkartıp daha sonra oluşturmuş olduğum bu dairenin içerisinden geçirerek en baştaki ipime gelip paraşüt ipime sarma işlemine devam ediyorum. Ya da sarma işlemimi alttaki bakın daireden çıkartıp bu sefer her ikisinin arasından iğnemi geçirerek sarma işlemine devam ediyorum. Her iki türlü de birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Birleştirme işlemini yaparken arkadan öne ya da önden arkaya sarma işlemini yapabilirsiniz. Hiçbir farkı olmayacaktır. Bu şekilde birleştirirseniz eğer ipimiz gözükeceği için ben her iki paraşüt ipin arasından ipimi geçirip ondan sonra sarma işlemine devam ediyorum. Çünkü ben birleştirme yerlerimin gözükmesini istemiyorum. Alttaki zeminden bakın dairenin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Her ikisinin arasından tekrar iğnemi geçirip sıkı bir şekilde sarma işlemine devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Burada tamamıyla göz kararı ilerliyorum. Çok fazla sarma işlemini yapmıyorum. Mesafelerini biraz daha kısa tutarsanız daha hoş olacağını düşünüyorum. İpimiz bittiği zaman paraşüt ipimi bakın ipimi paraşüt ipimin içerisinden geçerek sabitliyorum. Tekrardan ipimi elime aldım. Gördüğünüz gibi sol elimle ipimi tutuyorum ve sarma işlemine devam ediyorum. Üçüncü sıraya geldiğimiz için bakın alt sırada artık belli oluyor. Hemen alt sıradaki paraşüt ipimin sarmış olduğum paraşüt ipimin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde birleştirme işlemini yapmıyorum bakın. Her ikisinin de arasından ipimi geçirip sarma işlemine devam ediyorum. Bakın sarı ipimi artık kullanmayacağım. O yüzden de paraşüt ipimin içinden geçirdim ve bırakıyorum. Şimdi başka bir renk ipime geçiyorum. Kahverengi ipime geçiyorum. Buradaki en önemli püf nokta alt zeminimiz yani bir önceki sıramızın renginin sarı,
şu anki kullandığımız rengin kahverengi olması. O yüzden kahverengi ip ile birleştirirsek birleşim yerleri belli olacağı için birleştirme işlemini sarı renkle yapıyorum. Kahverengi iple yapmıyorum. Bunun için sarı ipime iğnemi geçiriyorum. Birleştirme işlemini rahatlıkla yapabilmem için paraşüt ipimin içerisinden sarı ipimi geçirdim. Birazcık ip bırakıyorum. Yine bu ipi de sol elime alarak sarma işlemini yaparken iç kısımda yürütüyorum. Alt zeminden iğnemi geçirdim. Bakın bu şekilde birleştirirsek sarı ipimiz gözükecektir. Ne yapıyoruz? Her ikisinin arasından geçiriyorum. Sol elime sarı renk ipimi alıyorum. Kahverengi renk ipimle sarma işlemine devam ediyorum. En önemli püf nokta burada alt zeminin hangi renk olduğu. Birleştirme işlemimizi bir önceki sıradaki renk ne ise o renk iple birleştiriyor olmamız. Yine bakın birleştirme yerine geldim. Elime sarı renk ipimi aldım. Tüm birleştirmelerimiz aynı. Alt sıradan iğnemi geçirip her ikisinin arasından ipimi geçirip sağlam olmasını isterseniz paraşüt ipinizin içerisinden de geçirebilirsiniz. Ya da direktmen sol elinizi alıp sarma işlemine devam edebilirsiniz. Ben bazen ipimi sol elime alarak sarma işlemine devam ettim. Bazen de gördüğünüz gibi ipimi paraşüt ipimin içerisinden geçirerek ilerledim. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Birinci sırayı bitirdim. Artık alt zemindeki rengim kahverengi. Sarı iple birleştirmemize gerek yok. Bunun için sarı ipimi kestim. Birleştirmelerimi yine aynı renk ipimle kahverengi ile devam ediyorum. Üç sıra kadar kahverengi ipimi geldim. Ve paraşüt ipimin içinden geçirerek sağlamlaştırdım. Başlangıç yerim sarı ile kahverenginin birleşim yeri. Bu noktada artık istediğiniz renk ip değişimini yapabilirsiniz. Şimdi bir alt sıradaki rengim kahverengi olduğu için birleştirmelerimi kahverengi renk ipimle yapacağım. O yüzden iğnemi kahverengi ipimi geçirdim. Ve paraşüt ipimin içerisinden geçirerek kahverengi ipimi sol elime alıyorum. Paraşüt ipimle birlikte iç kısımda götüreceğim. Bu zamana kadar saymayarak yapmıştım göz kararı. Artık bundan sonra desen oluşturacağımız için sayma işlemine dikkat etmemiz lazım. Ben 9 tane yeşil ipimle sarma işlemini yapıyorum. Dokuz tane sardıktan sonra yine birleştirme işlemimi kahverengi renk ipimle yapıyorum. Paraşüt ipimin içinden geçirerek daha da sağlam olmasını sağlıyorum. Bu ipi paraşüt ipinin içinden geçirdiğimiz için bize yaparken ayrıca da kolaylık sağlıyor. Şimdi sıra geldi başka bir renk ipe. Sarı ipimi aldım. Yine aynı şekilde sarma işlemine devam ediyorum.
sefer 13 tane sarıyla sardım. Kahverengi ipimle yine birleştirmemi yapıyorum. Arkadan da iplerimin arada gitmesine dikkat ediyorum. Yani iplerimin dışarıda kalmamasına özen göstermemiz lazım. Sarı ipimle tekrar devam ediyorum. 13 tane daha yine sarıyla sarma işlemini yapıyorum. Toplamda 9 tane yeşil, 26 tane sarı yapıyorum. Arada da iplerimi çekiyorum ki bu birleştirme yerlerimin bol durmaması için. Kahverengi ipimle birleştirmemi yapıyorum. Yine paraşüt ipimin içerisinden kahverengi ipimi geçirdim. Ve içte götürmüş olduğum yeşil ipi elime alıyorum. Ve 9 tane yeşil ipimle sarıyorum. Bu şekilde 9 tane yeşil, 26 tane sarı olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Birleşim yerine geldim. Artık yeşilleri artırıyorum, sarıları azaltıyorum. Tabii ki içteki iplerimi de ara sıra çekerek birleşim yerlerinin sıkı bir şekilde olmasını sağlıyorum. Eğer düz bir şekilde devam etmek istiyorsanız bu şekilde yan üst üste getirecek şekilde paraşüt ipinizi devam edebilirsiniz. Ama ben böyle bir kavis verip tabak formu vermek istiyorum. Bunun için de tam böyle yanına değil de birazcık üste doğru sarma işlemini yaptıktan sonra elimle hafif bir kavis vererek ondan sonra birleştirme işlemini yapıyorum. Bunu yaparken de yeşilleri artırıyorum, sarıları azaltıyorum. 26 tane sarımız varsa 22 tane sarı yapabilirsiniz ya da 20 tane sarı yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin isteğinize bağlı bir şey bu. 9 tane olan yeşili de yine aynı şekilde 15-16 tane yeşile çıkartabilirsiniz. Sarıları bakın yaparken sarılar çok geniş bir alan olduğu için özellikle sarı olan kısımlarda birleştirme işlemine devam ettim. Elimle de hafif üste doğru getirerek tabak formunun oluşmasını sağlıyorum. Bakın çiçeklerimiz, yapraklarımız oluştu. 4 sıra kadar geldim. En sonki kısımda bakın 9 tane sarıyla bitirdim. En son 2 sıra kadar yeşil geleceğim. Tabii ki bunları istediğiniz büyüklükte ve ebatta bu yaprak formlarını devam edebilirsiniz. Ben 7 tane yaptım. Şimdi artık 2 sıra yeşil geleceğim için yeşille birleştirme işlemimi yaparak 2 sıra yeşil olarak geliyorum. Hafifçe elimle yine yukarıya doğru çıkması için kavis veriyorum. Bu şekilde 2 sıra yeşilimi geliyorum. Bir üst sırada bakın yine aynı şekilde bu yapraklardan yaptım. Zeminde 7 tane iken üst kısımda 10 tane kahverengiden yaprak yaptım. Kahverengiyi artırırken, azaltırken sarıları artırarak devam ettim. En son 3 sıra kadar kahverengi ve yeşille yeşilleri azaltıp kahverengileri artırarak böyle bir desen oluşturdum. Ve tabağımızın sarı ile kahverengi birleşim yeriydi. Bakın bu kısımda bitirecek şekilde paraşüt ipimi kestim. Şimdi artık bu noktada tabağımızı bitiriyoruz. Kahverengi ipimi elime aldım. Bir iki tane dolama işlemini yaptıktan sonra artık tabağımızın bitim kısmına geliyoruz. İçte de yine ipliklerimizi ara sıra çekmeyi unutmuyoruz.
alttaki kısımdan iğnemi geçirdim. Bu sefer bakın gördüğünüz gibi tek bir tane paraşüt ipi değil de 2 tane paraşüt ipi sarıyormuş gibi düşüneceksiniz. İkisini bu şekilde birleştiriyorum. Bunu paraşüt ipim bitene kadar yapıyorum. Sonuna geldim. Arka kısmını çeviriyorum. İpimin de direkt kesmeyip aralarda bir iki kere geçirerek ipimi kaybediyorum. Hatta burada bir tane düğüm atabilirsiniz. Daha sık olması için. Tabağımız bitti. Şimdi eğer bu tabağı asmak istiyorsanız arka kısmına sarı ile bir asma kısmı oluşturma aparatı oluşturmamız lazım. Bunun için ben yine sarı ipimi kullanacağım. Sarı ipimi iğneme geçiriyorum. Buradaki sarı olan kısımdan birleştirme işlemini yapmamız lazım. Yani hangi renkle yapacaksak o rengin olduğu yerden ipimizi geçirmemiz lazım. Bu işlemi yaparken 2 katta yapabilirsiniz. Buraya bir tane düğüm attım. Daha da sağlam olması için 2 tane düğüm atıyorum. İsterseniz siz burada bir iki sefer daha tekrar dolama işlemini yapıp daha sağlam olmasını sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde yan tarafından da aynı işlemi yaparak buradan da ipimin çıkmasını sağlıyorum. Buraya da bir tane düğüm atıyorum. Bu ikisini birleştirip bakın asma kısmı yapabilirsiniz. Ben buradaki ipleri zincirle örerek birleştirdim. Ve tabağımız bitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Arka kısmının takma yerini dediğim gibi ben zincir yaptım bu kısmına. Yapan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.